Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arnavutluk'la ilgili yaptığımız video serisine devam ediyoruz. Bugün sizlere Arnavutluk'ta gezilebilecek en iyi 10 yer hakkında bilgi vereceğim. Tiran. Başkent Tiran, 1617 metre yükseklikteki Dayte Dağları'nın eteğinde ovaya kurulu. Pek çok Balkan şehri gibi Tiran'ın da içinden nehir geçiyor. Şehrin kalbindeki meydanda yer alan ve Arnavutluğun simgesi haline gelen İskender Bey heykeli, Ethem Bey Camii, Saat Kulesi görülecek yerlerin başında. Hacı Ethem Bey'in 1793'te yaptırdığı Ethem Bey Camii duvar resimleriyle ünlü. En önemli caddesi olan Vatan Şehitleri Caddesi boyunca Parlamento ve Başbakanlık binası ile Tiran Üniversitesi yer alıyor. Tiran'a ayrı bir güzellik katan Lana Nehri'nin yakınında ise eski Osmanlı Kalesi'nden kalıntılar görülebilir. Arnavutluk tarihi ve kültürünü gözler önüne seren Milli Tarih Müzesi görülmesi gereken yerler arasında. Müzenin giriş yüzünde dev mozaikte Arnavutluk tarihindeki önemli kişiler tasvir edilmiş. Doros. Draç olarak da bilinen Doros, Tiran'dan sonra Arnavutluğun en büyük ikinci şehri. Tiran'ın 33 kilometre batısındaki kent, tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir tatil yeri. Durrës'ta sahil kesimi oldukça popüler. Adriyatik Denizi'nin nispeten dar bir bölgesinde yer alan Durrës'ın karşı kıyısında İtalya'nın Bari ve Brindisi kentleri yer alıyor. Kentin en önemli tarihi yapıları Fatih Sultan Mehmet'in adının verildiği Fatih Camii, Tarihi Ortodoks Kilisesi ile eski kaleden kalma tarihi kule görülebilir. Ayrıca Durrës'ın gezilecek yerler arasında Antik Tiyatro, Kral Zog'un Kalesi, İskender Bey heykeli ve heykelin bulunduğu meydan yer alıyor. Kumbin Nehri'nin yanında yer alan Elbasan, Arnavutluğun Tiran ve Durrës'tan sonra en kalabalık ve en önemli üçüncü şehri. Elbasan yaklaşık 240 bin nüfuslu sakin bir kent. Yuvarlak kiremitli evleriyle Osmanlı'dan kalma durumunu kısmen korumuş bir Anadolu kasabasına benziyor. Osmanlı'nın Arnavutluk topraklarına ilk ayak bastığı şehir Elbasan'da kentin simgesi yine Osmanlı yapısı olan ve 16. yüzyıl tarihli, halen orijinalliğini koruyan Saat Kulesi. Osmanlı dönemi yapıları Namazgah, Kral Camii ve Nazire Camii başlıca gezdirecek yerleri arasında. Elbasan Kalesi ve kalenin içerisinde 1492'de yapılmış Kral Camii ise Arnavutluk'ta ayakta kalabilen nadir eserlerdir. İşkodra. Balkanların en büyük görünümü ve Türk başına benzediği için Taraboş adı verilen dağların çevrelediği İşkodra, 3000 yıllık Rozafa Kalesi ile Arnavutluğun tarihi merkezi.
Kentin gezilecek yerlerinden biri olan Rozafa Kalesi, Oyana ve Dirin nehirleri ile çevrili, kentin manzarasının en güzel göründüğü nokta. Tarih müzesi, Türk hamamları, dar sokaklardaki eski Osmanlı evleri, Osmanlı hapishanesi, Dilaver Paşa evi, 14. yüzyıl tarihli St. Stephen Katedrali, 19. yüzyıl tarihli İşkodra Katedrali ve bir kiliseden dönüştürülen Fatih Sultan Mehmet Camii ile görülebilir. İşkodra'nın en eski yapısı 1773'te Arnavut Mehmet Buşati Paşa'nın yaptırdığı Kurşunlu Camii'yi görün. Kentin merkezinde yer alan pek çok kafe, bar ve restoran bulunduğu yaylara ait bir cadde olan Kol İdronemo Caddesi de İşkodra'nın en popüler yeri. Kuruya Kuruya, şahane manzarası, tarihi çarşısı ve kalesi ile görülmesi gereken yerlerden. Akçahisar Kalesi olarak da bilinen Kuruya Kalesi, buranın en önemli görülmesi gereken yeri. Kale içerisinde yer alan İskender Bey Müzesi gezilmeli. Kalenin giriş kısmında uzayan eski Osmanlı çarşısı alışveriş yapmak için ideal. Osmanlı'dan izler taşıyan Murat Bey Camii de 1534'te inşa edilmiş bir Osmanlı yadigarı. Girokastra Girokastra şehri de Berat gibi Arnavutluğun UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan diğer bir şehri. Her sokak Arnavut kaldırımı ile kaplı ve şehir 20. yüzyılın başında donmuş gibi. Müze kent Girokastra'da tarihi yapıların çoğu 17. ve 18. yüzyıla ait. Evlerin hemen hepsinin çatılarda taşlarla örtülü ve bu nedenle taşın şehri olarak anılıyor. Gri renkteki taştan yapılma çatılar şehre ayrı bir hava katıyor. Balkanların en büyük ikinci kalesi olan Girokastra Kalesi buranın en ünlü ve görülmesi gereken yeri. Ceri Dağı eteklerine kurulan şehrin tepesinde yer alan gösterişli kale surları içerisinde 5 kule ve ev, saat kulesi, kilise, çeşmeler, at ağırları gibi yapılar var. Alman işgaline karşı komünist direniş simgeleyen bir de askeri müze barındırıyor. Girokastra, eski Arnavut komünist lider Enver Hoca'nın ve aynı zamanda tanınmış yazar İsmail Kadere'nin doğum yeri. Enver Hoca'nın evi müzeye çevrilmiş. Berat Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 asır hüküm sürdüğü Berat, tarihi evleriyle Safranbolu'nun ikiz kardeşi gibi biraz da Amasya havası hissettiriyor. 2400 yıllık şehrin kalesinin eteklerinde evler ve sokaklar çok güzel. Ortasından geçen Osmi Nehri'nin bir yakasında Müslüman, diğer yakasında ise Hristiyan mahallesi yer alıyor. Zamana ve komünizm dönemi uygulamalarına direnebilen camilerden en önemlileri Kurşunlu Camii, Hünkar Camii, Saat Camii ve Bekarlar Camii günümüze ulaşmayı başaran Osmanlı eserleri. Ulusal Etnografya Müzesi ve Halveti Tekkesi de gezilmesi gereken yerler. Bir kartal yuvasını andıran kaleden bakıldığında eski ve yeni şehirlerin farkı gözlemlenebiliyor. Kalede Kutsal Üçlü Kilisesi isminde tarihi bir kilise de bulunuyor. Lora Lora veya Türkçe adıyla Avlonya, ülkenin Draç'tan sonra en büyük liman kenti. Arnavutluğun en eski kentlerinden biri olan Avlonya, Antik Yunanlılar tarafından M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş. 1912'de Arnavut bağımsızlık bildirgesinin ilan edildiği şehir olmasıyla bağımsızlık kenti olarak da alınıyor. Berrak tertemiz suları ile güzel sahil şeridi ve harika plajlara sahip. Deniz tatili düşünenler için uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. Alonya'da Mimar Sinan'ın eseri olan Tarihi Muradiye Camii ve Neşat Paşaoğlu Camii görülecek yerler arasında. Sarande Adını Santi Quaranto yani 40 Azizler kelimelerinden alan Sarande, Arnavutluğun güneyinde yer alıyor ve Arnavutluk Rivierası'nın en önemli turistik yerlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan himayesi döneminde Benito Mussolini'nin büyük kızı Edda Mussolini'nin onuruna Porta Edda olarak adlandırılmış. Yunanistan sınırına yakın şehir, başkent Tirana 300 km uzaklıkta. Marmaris adındaki kasaba sakin ve huzurlu. Samil, Arnavutluğun Avlonya iline bağlı Saranda Belediyesi'nde bir köy. Sarande'nin 18 km güneyinde İyon denizine bakan berrak koyları ise Samil, Yunanistan'ın ünlü Korfu adasının tam karşısında. 1966'da kurulmuş ve sosyalist döneminde zeytin, limon ve mandalina üretimiyle öne çıkmış. Şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin en uğrak sahil beldelerinden birisi.
Yakınlarında yer alan Samil Adalarına bot ve tekneyle gidilebiliyor. Arnavutluğun turizm cenneti yüzme mesafesindeki irili ufaklı adalarıyla ilgi görüyor. Butrint Antik Kenti bugün ülkenin en büyük açık hava kent müzesi konumunda. Ülkenin sahil kasabalarında turizm bilinci daha yeni gelişiyor. Arnavutluğun tıpkı Hırvatistan ve Karadağ gibi Adriyatik'te de kıyıları var. Daha az ziyaret alan ülkenin güney sahilleri çok güzel ve çok daha ekonomik. Güneyin en gözdeki bölgesi Himara bölgesinde bulunuyor. Lora şehrinden Saranda şehrine doğru uzanan bu bölgede özellikle Dermi, Borş, Yal ve Himara kasabaları en gözde plajlara sahip. Halkının çoğu evini pansiyona çevirmiş hizmet veriyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.